Selamlar herkese. Çok uzun süredir yoktum çünkü gerçekten çok hastaydım ve kendimi toparlamam biraz zaman aldı. Hala daha böyle sesimde ara sıra tizlemeler, kesilmeler, abidik gubidik şeyler olabilir. Şimdiden kusura bakmayın ve sizleri de beklettiğim için özür dilerim. En büyük problemlerimizden bir tanesi de maalesef ki içerik bulamamak. O yüzden dolayı da bu videolar çok fazla sık gelmiyor. Yeni çizgi diziler ve bölümler gelene kadar da sabretmek zorundayız diyerek hemen konuya geçmek istiyorum. Çünkü taptaze ve yeni bir bölümün incelemesiyle karşı karşıyayız. Çünkü bu bölüm ile birlikte gerçek anlamda bir farkındalık da kazanabilirsiniz. Sizlere saçma gelebilir ama ben bu bölümü izledikten sonra kendimle alakalı bir farkındalık kazandım ve bunu uygulayacağım. Umarım sizin de işinize yarar diyerekten hemen videoya geçelim. Glitch yeni yayınlamış olduğu Dijital Sirk bölümü inanılmaz derecede dokunaklı ve ilk defa daha hikaye dair ayrıntılar içermekte. Bu daha önce sadece bir bölümde, yani ilk bölümde olmuştu. İlk bölümün ana hikayesini hatırlatmak için ise birazcık şöyle geçmişe gidelim. Pomni yeni gelmişti ve sürekli olarak kaçmaya çalışıyordu. Bu çabaları tam sonuç verecekken Kane onu tekrar sirke getirmişti. Bizler de ilk defa o zaman gerçek dünya ile karşılaştık ve ana hikayede Pomni'nin bir kulaklık taktığını, sonrasında kendisini burada bulduğunu söylemişti. Pomni kaçarken de açık bir bilgisayar ve sanal gözlüğü görmüştü. Aradan geçen bölümlerin ardından bu sefer odak nokta Kinger. Onun masum ancak bir o kadar paranoyak davranışlarının nedenini öğrenmiş olduk. Arka planda bizlere aktarılan başka bir bilgi daha var. Ancak ben hepsine sırayla geleceğim zaten. Bu yüzden sizlere bir teori sunacağım. Şimdiden bu emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenebilir ve yorumlara yazarak videonun ilk sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Katıl üyesi olan dostlarımın da kesesine bereket diyerek teoriler için Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın diyerek devam edelim. Yine tüm kahramanlarımız kendi aralarında oyun oynarken kim daha fazla nefesini tutuyor diye merak ediyor. Buradaki merak aslında nefesini tutan karakterlerin ne değişim geçirdiği. Sırayla Pomni renk değiştiriyor, Kinger ışık saçıyor, Ragata'nın saçları düzleşiyor, Zubal'ın uzuvları düzleşiyor, Gangle'ın ise maskesi dönüyor. Oyun bozan arkadaşımız, benim hiç sevmediğim karakter Jax ise, yani kulaklı tavşan ise bize özelliğini söylemiyor. Neden? Çünkü gıcık bir karakter. Ancak bu sefer farklı bir şey yapıyor. Kameraya bakarak biz seyircilere sesleniyor. Yani dördüncü duvarı kırıyor. Dördüncü duvarı kırabilen bir karakter, her şeyin farkında olan, yani uzun lafın kısası Jax her şeyin farkında. Ve bu ürkünç bir durum. Demek ki bir şeyler biliyor. Tüm bu diyaloglar esnasında Kane gelerek yeni macerasını tanıtıyor ve portaldan geçen arkadaşlarımızın serüveni başlıyor. Bu bölümü iki farklı hususta ele alacağız. İlki Kane karakterinin psikolojik sorunları. Bölümü izlediğimiz için aşırı ayrıntıya girmeyeceğim. Kane yapısı gereği mükemmeliyetçi, çünkü bölümlerin sevilmemesi veya heyecan yaratmaması onu derinden etkiliyor. Zubul ile yapmış olduğu terapi esnasında ise Kane bir ara donuyor ve neredeyse mevcut sistemin çökmesine neden oluyor. Bu yüzden Kane her bölümü daha ayrıntılı ve daha gerçekçi yapıyor. Bu bölümün konusu ise aslında kişinin kendisini bulmak diye yorumlayabiliriz. Neden sorusunu sormadan hemen önce şöyle düşünün. Bizler bu macerada bir canavar arıyoruz. Canavarın özelliklerini bilmiyoruz. Bize neler yapabileceğini bilmiyoruz. Sadece ses kayıtlarından birkaçı bize bu yaratığın korkunç olduğunu söylüyor. Ancak biz bu kayıtlarda yaratığın ne yapabileceğini bile duymuyoruz. Bir adam paranoyak hale gelerek kendi karısını yanlışlıkla vuruyor. Halbuki adam karısını ve çocuklarını koruyabilmek için her şeyi yapıyordu. Kinger ve Pomni kötücül yolu seçerek korkunç bir odaya girer. Şimdi bu bilgileri vermemizin temel sebebi bizlerin, yani kendimizin bize yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesi. Fazla düşünme. Olayları daha tam olarak bilmeden yargılama. Bu kısımları aklınızda tutun, çünkü ilerleyen safhalarda ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. O yüzden hemen bölüme devam ediyorum. Kinger ve Pomni kötücül yolu seçerek korkunç bir odaya girer. Bu odada bütün karakterlerimizin kafası asılıdır. Hepsinin kafası korkunç bir hal almıştır. Ancak bir kafa diğerlerinden farklıdır ve bana kalırsa gerçekten ürkünçtür. Bu o ses kayıtlarında anlatılan yaratığın ta kendisidir. 7.26. dakikaya geldiğimizde bizleri iki kitap karşılıyor. Birincisi Angel, yani melek, diğeri ise Lovecraft, yani
aşk sanatı. Burada İncil'e gönderme yapılıyor olabilir ama bu ayrıntıyı ben açıkçası anlayamadım. İlerleyen bölümlerde belki de bizlerin karşısına tekrardan çıkar diyerekten devam edelim. Bölümün devamında ise yaratığın Kinger'ı büyülemesi ve yaratığa "çok güzel görünüyorsun hayatım" demesi ilerleyen dakikalarda neden böyle bir tepki verdiğini açıklıyor. Çünkü geçmişte Kinger'ın karısı soyutlanarak mahzene atıldı. Evet, Kinger'ın bir karısı varmış. Kafamdaki teori ise şu yönde: bu yaratık kişinin değer verdiği konuyla alakalı bir hipnoz mu yapıyor acaba diye düşünmeye itti. Bölüme devam edecek olursak da cehenneme çekilen Kinger ve Pomni kaçmanın yollarını aramakta. Karşı tarafa geçmenin tek yolu ise ruhlarla dolu olan yoldan geçmek. Ancak bu yolun en büyük tehlikesi ruhların içinize girmesi ve bedeninizi ele geçirmesi. Pomni yoldan geçmeye çalışırken ruhların içine girmesi sonucu delirir ve kontrolü kaybeder. Kinger onu kurtarmaya çalışırken Pomni "karın nasıl Kinger?" diye seslenir. Bu olay benim aşırı kafamı karıştırdı ama bir şekilde Kinger önemli bir karakter ve karısı bu oyunun parçası. Nedeni ise şu diyaloglarda saklı. İlk defa kendine gelen Kinger mantıklı düşünmeye ve sakin davranmaya başlar. Birden Kinger bir şeyler hatırlıyor. 4 yıllık bilgisayar bölümünü bunun için mi okudum diyor. Sonrasında Kinger Pomni'ye motivasyon konuşması yapmaya başlıyor. Kendisi geçmişinin bir parçasını anlatıyor. Karısı soyutlandıktan sonra kulede yalnız kalan Kinger eşine bakıyor. Diğer soyutlanmış canlılar gibi değildi, sakindi ve Kinger'ın dokunuşunu hissediyordu. Karanlıkta kalan soyutlanmaların sakinliği belki de kafalarını karıştıracak bir şeylerin olmamasıdır. Bilemem ama bölümün yorumuna devam edecek olursak karısından bahsederken entomolojiye büyük bir ilgisi vardır diyor. Ki entomoloji böcek bilimi demek. Bu kısmı unutmayın, teorileri destekleyecek bilgi aslında bu kısımda. Kinger'ın aklına ses kaydındaki ayrıntı gelerek nefeslerini tutarak hayaletlerden geçerler ve Kinger'ın parlaması sanki bir yol gösterici gibi Pomni'nin elini tutması muazzam bir sahneydi. Teoriler ve benim farkındalık kazandığım kısımda işte tam da burada başlıyor. Kinger'ın karanlıkta aklını başına toplaması, karısının karanlıkta soyutlandığında nasıl sakin kaldığını hatırlaması bana şunu düşündürdü. Bazen insanın çevresine maruz kaldığı onlarca, yüzlerce olayın etkisi olarak kafası karışabiliyor ve ne yapacağını bilmiyor. Stres tüm bedenini ele geçiriyor. Tıpkı Kinger gibi paranoyak bir hal alıyoruz. Gelecek kaygısı olmayan olayların üzerine senaryolar kurmaya, yani psikoloji dilindeki adıyla overthink, fazla düşünme bizleri tüketiyor. Belki Kinger gibi bir yol göstericimiz olmayabilir ancak bazen bizler de biraz karanlığa, yani sessizliğe maruz kalarak kendimizi dinlemeye, sakin olmaya ve mantıklı düşünmeye başlayabiliriz. Ben şahsi olarak uzun süredir overthink'le mücadele eden biri olarak bunu deneyeceğim. Belki de ben de kafayı biraz toparlarım ya da sizler de toparlayabilirsiniz. Ne dersiniz? Denemekten zarar gelmez sonuçta. Ve fazla düşüneceğiniz zaman, olmayan senaryoları kuracağınız zaman hemen bir uğraş edinin. Unutmayın, su akar yolunu bulur. Bazen akışına bırakmak lazım bu hayatta. Ayrıca Kinger'ın bir insanın yapabileceği en kötü şey, birinin kendisini sevilmediğini veya umursanmadığını düşünmesini sağlamaktır. Yani burada kendimizi sevmemizden bahsediyor. Bu çok önemli bir söz. Kendinizi sevin. İnsanların ne dediğine veya ne düşündüğüne fazla kulak asmayın. Mantıklı ve ahlaki kurallar çerçevesinde diyorum, hayatınızı yaşayın. Son olarak videoyu teoremin son kısmıyla sizlere veda edeceğim ve bitireceğim. Kinger 4 yıllık bilgisayar bilimi okuduğunu söylüyor bizlere. Karısı ise böcek bilimci. Bilgisayarda yer alan hataları, yani bug dediğimiz olaylara böcek denir. Karısı ve kendisi aslında bilgisayar bilimi, kısaca programcı. İkisi belki de bu oyunu, bu sanal ortamı oluştururken içine düştü ve çıkamadı. Karısı neşeli ve yaratıcı biri olduğu için büyük ihtimalle Kane'in yaratıcısı bile olabilir. Şu an için bunları söylemek çok erken olsa da belki de bu evrenin yaratıcıları Kinger ve karısı olabilir. Bakalım yorumlarda ve Discord sunucumuzda hangi teoriler çıkacak bekliyorum. Sizlerden ricamız ise bu emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve yorum atarak videonun layık olduğu yerlere taşınması.
Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyerekten kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.